Merhaba. Bu videoda sizlere uzaktan eğitim sisteminde kendinize atanmış olan dersler için oluşturduğunuz kaynakları nasıl ekleyeceksiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle uzaktan eğitim sistemimiz web sitesini açıyoruz. Daha sonra giriş yap linkine tıklıyoruz. Kendi kullanıcı adımız ve şifremizle sisteme giriş yapıyoruz. Ben kendi kullanıcı adı ve şifremi yazdım. Sizler de kendi kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak giriş yap butonuna bastıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme başarılı giriş yaptığınızı, giriş yap yerine kendi adınızın göründüğünü görerek de anlayabilirsiniz. Kendi adınızın altındaki yanındaki oka tıklayarak altında bulunan benim sayfam alt linkine tıklıyoruz. Burada size atanmış olan dersler listelenecektir. Ben de internet programcılığı dersi gözüküyor 11B'nin. Bu dersin içeriğine kaynak eklemek istiyorum. Dersi seçtim. Dersi seçtiğimde dersin hafta hafta ayrıldığını görüyoruz. Uzaktan eğitim 1 Eylül'den itibaren başlayacağı için biz de sistemi 1 Eylül'den itibaren başlattık. Bu haftaların içeriğini görebilmemiz için ya da içeriğini geliştirebilmemiz için düzenlemeyi aç butonuna basmamız gerek. Düzenlemeyi aç butonuna bastık ve az önce görünmeyen yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle alt linki aktif hale geldi. Bu linke tıklıyorum. Ben 1 Eylül 7 Eylül haftasının içeriğini geliştirmek istiyorum ve o yüzden bu linke tıkladım. Ve karşıma yeni bir etkinlik ya da kaynak ekleme penceresi geldi. Burada birçok özellik mevcut. Bunlardan bahsedeceğiz ama bugünkü bu videodaki konumuz olan kaynağı seçiyorum ve ekle diyorum. Karşıma 1 Eylül 7 Eylül haftası için yani o haftaki ders için ekleyeceğim kaynak penceresinin özellikleri geldi. Buna bir isim vermemi istiyor ve yanında bakın kırmızı yıldız var. Bu doldurulması zorunlu alan demek. Ben burayı dolduruyorum. Diye yazdım. Açıklamamı da yazıyorum. PHP için ders notları dedim. Ders sayfasında açıklama göster kutucuğunu seçersek buradaki açıklamamız birazdan ekleyeceğimiz kaynağın ders sayfasında gözükecektir. Görülsün. Bu ekranda oluşturduğumuz kaynakları ekleyebiliriz. İstersek sürükle bırak yaparız. İstersek şuradaki artı ya da ekle butonuna basarak dosyamızın yolunu göstererek de ekleyebiliriz. Dosya seç diyorum ve benim dosyalarım geldi. Bakın docx var. Yani bir Word dosyası, bir PowerPoint sunusu, bir PDF, bir sıkıştırılmış dosya. Hepsini ekleyebilirsiniz. İlk olarak bir Word sayfasını, Word dosyasını ekliyorum. Görünüm otomatik olsun. İstersek indirmeyi zorla da yapabiliriz. Yani tıklandığında indirecektir. Otomatik kalsın. Türünü, boyutunu göster. Dosyamızın ne türde bir dosya ve kaç kilobayt ya da megabayt olduğunu gösterebilirsiniz. Size kalmış. Burada da görünürlüğü görünür olsun. Tabii ki. Kaydet ve derse dön diyorum. Ve şu anda eklediğim kaynak 1-7 Eylül haftası arasında gözüküyor. Öğrenci sisteme giriş yaptığında buradaki 1 Eylül 7 Eylül haftasını tıkladığında arkadaşlar bu dosyaları görecektir. Peki yanlış eklediniz diyelim ki dosyayı. Bu dosya başka bir dersin ya da dosyayı geliştirmek istiyorsunuz tekrardan ekleyeceksiniz. O yüzden bunu silmek için eklemiş olduğunuz kaynağın yanındaki düzenle linkine tıklıyoruz ve alttaki sil alt linkine basıyoruz. Yeni bir kaynak eklemek istiyorum ben. Tekrar seçtim. Aynı ders için kaynak dedim. Ekle dedim. Buna da yine PHP ders notları 2 yazayım. Az önce kodladığım açıklamayı buraya yazayım. Göstersin. Seçiyorum. Bu sefer bir sunu ekliyorum. Dosyayı kaydettim.
Diğer ayarları görmüştük. Hızlı bir şekilde kaydet ve derse dön diyorum. Bakın ikinci kaynağım da geldi. Yeni bir kaynak ekleyeyim. Kaynak dedim. Ve de yine PHP ders notları yazayım. Açıklamamı yapıştırayım. Açıklamayı göstersin. İsterseniz göstermeyebilirsiniz. Dosyayı seçeyim. Bir PDF ekleyeyim bu sefer. Kaydet ve derse dön diyeyim. Yeni bir kaynak ekledim. PHP ders notları diyeyim. Bunu da yapıştırayım. Evet. Dosyamızda da bunu da sıkıştırılmış dosya. Bakın 4 türde kaynak eklemiş oldum. Böylelikle bir Word, bir PDF, bir PowerPoint sunusu, bir PDF ve bir sıkıştırılmış dosya. Düzenlemeyi kapat diyorum ve öğrenci sisteme giriş yaptığında ve kendine yine öğrenciye atanmış olan dersler arasındaki ilgili derse tıkladığında ve o ilgili dersin haftasına bizim içeriğini oluşturduğumuz haftaya tıkladığında bunu görecektir. Mesela 1-7 Eylül internet programı dersinde atanmış olan öğrenci girecek ve şu anda bunları görecek. Mesela PDF'e tıklayalım. Bakın otomatik olarak PDF'i açtı. PHP ders notlarına bakalım. Tıklıyorum. PHP ders notlarını indirdi. PowerPoint'e bakalım. PowerPoint'la indirdi. Zip dosyasını da indirecektir büyük ihtimal. Evet, gördüğünüz gibi otomatik seçtiğimiz için PDF'i açıyor, diğerlerini indiriyor. Ama önemli değil. Bu videoda kendimize atanmış olan bir derse nasıl kaynak ekleriz bunu gördük.